Merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki videoda otantikasyon mekanizması eklemiştik. İşte deneyimlerimiz var. Deneyimleri ekleyenleri falan görebiliyoruz. Yeni deneyim paylaşabiliyoruz. Üye olabiliyoruz sisteme. Sonrasında da üye olduktan sonra giriş yapıp deneyimi paylaşabiliyoruz. Buraya kadar getirdik işi. Fakat şunu şöyle yapayım. Şurada birkaç sayfa boştu. Deneyimlerin sayfası sanırım. Profilim sayfası. Bunları yaptırmak istiyorum bir yandan. Fakat bir döngüye girmemek adına bir de cursor'ın refaktör yeteneklerini görmek istiyorum aslında. Buradaki kod çok hoşuma gitmedi. Şöyle bir şey isteyeceğim cursor'dan. Şuraya yeni bir tane chat açalım. Agent modundayız. Şunu da kaldıralım. Şunu yapmasını istiyorum aslında. Her şeyin bu şekilde view'lar içerisinde değil de dışarıdan bir yerden gelmesini sağlamak istiyorum. Yani servisler adında bir yer olsun. Oradan gitsin, kullanıcıları alsın, araçları alsın. Bu Vivo'a ben baktığım zaman böyle bir sürü şey görmek istemiyorum açıkçası. Vivo'nun kendisiyle lojikler birbirinin içine girmiş. Bu beni çok rahatsız ediyor. Bakalım bunu becerebilecek miyiz cursor'a? Şimdi ne yazmam lazım buna bilmiyorum açıkçası. Şu deneyimleri tek tek mi yapsak ya? Şöyle yapalım. Deneyimler. Bu sayfalardaki lojikler view içerisinde DB işlemlerinin olmasını istemiyorum. Klasör olsun. Bu klasörün altında işte kar servisler olsun ve view var içerisinden ilgili servisleri çağırıp kodları bayağı bir şey yazdım. Şurası otoymuş. Bu arada yine cursor güncellendi. Şimdi temamı falan soracak olanlar olabilir. Şöyle cursor'ın iki tane teması varmış. Color tema diyelim. Şuraya cursor yazalım. 3 tane teması var artık. Yani bu son güncellemede geldi gibi okudum release notlarında. Dark Midnight diye, Dark High Contrast diye. Ben Dark'ı kullandım. Tamam, Dark'tan devam edelim. Onu da meraklısı için göstermiş olayım. Bak şurası da değişmiş. Auto, Thinking, Sonnet Max diye bir şey var. Adamlar bir yerden bir yandan yaslıyorlar. Next 3.7'yi seçelim. Thinking'i açalım mı? Açalım. Düşünsün biraz. Eşşoğlu eşek. Bir daha okumak istiyorum şunu. Bu sayfalardaki logikler deneyim servis gibi servisler olsun ve Vue içerisinde İngilizce çağrı konuştukları kodları refaktör et. Bakalım ne yapacak. Evet, generating dedi ve hata almadık. Düşünmeye başladı. New services folder. Tamam. Açalım şurayı. Bakalım neler olacak. Şu 6 tane ne var? Bunlar DB'ler zaten. Dolayısıyla en kötü senaryoda geri alırız. Öncelikle mevcut konunun ne tür bir versiyon olduğunu görmem gerekiyor. Gördün mü peki? Gelmiş buna bakmış. Şimdi projenin yapısıyla ilgili türleri görelim. Tamam, şimdi önce servis klasörünü oluşturalım. Oluştur kardeşim. İlgili servisler oluştur. Car servis, user servis, deneyim servis. Aynen. Bu arada şuraya tıkladığınız zaman dosyayı açıyormuş. Bir daha buradan arayıp bulmaya gerek yok. Evet. Şimdi başladı. Get all cars. Güzel. Get car by ID. Get car by IDs. Bunları güzel. Tanımladı buraya. User service diye bir şey yapıyor şimdi. Geldik. Check user authentication, get login. Ben user'la ilgili bir şey dememiştim ama demek ki proje inceledi. Ona da gerek gördü. Şimdi deneyimler sayfasını refaktör edelim. Deneyim servisi de oluşturmuş. Bu arada fontları büyüttüm. Umarım daha iyi okunuyordur. Sort, creator diyor. Filter, user ID eşittir user ID falan filan. Araç deneyimleri. Şimdi böyle bir şey yapmamızdaki motivasyonlardan bir tanesi de şu. Bana deneyim lazım olduğunda her seferinde PB Collection deneyimleri zarsur diyeceğiz. Biliyorsunuz kod tekrarını çok fazla sevmiyoruz. Hem de cursor'ın yeteneklerini anlamak adına bakalım bu refaktör işlemini nasıl gerçekleştirecek. Bir sonraki videoda projeyi bir toparlarız tekrardan. Sonrasında da bir video daha çekip bu süreçteki deneyimlerimi, kaygılarımı, gördüğüm eksiklikleri yorumlamaya çalışacağım. Bakalım bizi neler bekliyor. Evet. Gitti. Bu neymiş? Index.js. Services'in altından şeyi export etti, servisleri. Bir kodları yeni servis mimarisine bu şekilde düzenledim. Tamam. Mesela şuna tıklayalım. Hepsini kabul edelim öncelikle. Use effects falan filan. Partial falan filan. Bu ne ya? Bu değil, şu. Aslında ben
Şurasıydı. Evet. Gördüğünüz gibi ortalık bayağı bir sakinledi. Çünkü artık şunlar buradan geliyor. Tabi umarım şey çalışıyordur uygulama. Menzile tıkladım. Araçlara tıkladım. Gayet güzel geliyor. Şimdi tek tek kodlara bakacağız. Deneyimlere tıkladık. Deneyimler düzgün geliyor. Deneyim paylaş diyelim. Şurası geliyor. Şimdi bunu ben bir junior yaptırsaydım ya da bir stajyere böyle bir şey isteseydim, mesela şu var ya, şuradaki liste. Bu listenin nereden geldiğini direkt koddan bakıp işin özetini anlardım. Gidip şimdi ona bakalım. Neresi burası? Deneyimler ekle. App, deneyimler ekle page. Bakalım şimdi bu kartı nereden almış? Deneyim get all cars. Dırırın dın 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 dın. Vallahi almış onu. Şimdi şu iyice emin olayım. Onu oradan aldığına göre kullanmıştır. Araç seçin. Cars diye bir şey var. Hala da React'ın şeyine odaklanamıyorum. Notasyonuna. Bir tane de bizim Next View'lan çekeceğim. Muhtemelen oradaki, yani eğer bu kadar becerebiliyorsa kod yazmayı, ki beceriyordur, orada muazzam güzel bir deneyim, daha iyi bir deneyim olacağını varsayıyorum. Car data diyor. Evet. Oradan almış. Geri kalanını kontrol etmeye gerek bile yok. Ama yine de bakalım. Araçlara gittik. Yani orayı yapan burayı hala yapmıştır düşüncesiyle yola çıkmıştım ki yapmamış. Çok enteresan ya. Orayı yapmış mesela, burayı yapmamış. Değil mi? Gerçi özür dilerim. Özür dilerim. Zaten herife biz deneyimleri söylemiştik. Ama deneyim paylaşı söylememiştik. Neyse, burayı yapmamış. Peki şurayı yapmış mı? Burayı da yapmamış. Tamam. Şöyle diyeceğim. Projenin tamamını bu paterne geçir. Yani view db ile ilgili bir şey görmek istemiyorum. Ya bu da çok enteresan ya. Ya bunu bilen varsa bana yazabilir mi ya? Şimdi bunu buraya böyle koydum ya. Örneğin şunu diyeceğim mesela. Nasıl paste edeceğim bunu buraya bilmiyorum. Olmasın. Enter diyelim. Yani o çok enteresan ya. Yani ya da başka bir Ctrl V değil de bakın düşünüyor şimdi. Ne yapmış? Kullanıcı tüm projedeki DB işlemlerini view'lardan servis katmana taşımasını istiyor. Aynen. Şimdi bir kırsın oralara bakalım. Out servisle başladı. Yine commit etmedim ya. Oo güzel. Güzel. Bak out servisi güncelledi. Sonra buraya güncelledi. Güzel. Güzel hareket. Çünkü register'da da böyle bir şey varmış. Gitmiş onu da buraya koymuş. Güzel. Ya çok bilinçli yapıyor ya sanki. Ya sankisi fazla bilinçli yapıyor adam. Yardır bakalım kardeşim. Şimdi şunu güncelledi. Expose etti bunu da buradan. Dosyasını faktörüne. Bunun için önce per servis TS dosyasına bir fonksiyon ekleyeyim. Bayağı da bir hızlı çalışıyor bugün. Hem benim bilgisayarımda bir problem yok. Hem de sunucular sanırım bayağı bir şey rahat. Yapıyor kardeşim, yapsın bakalım. İşte dediğim gibi yani iterasyonları commit etmek gerekiyor. Çünkü şu anda mesela her yere dokunuyor. Sürekli aynı şeyleri söylüyorum ama ya bunlar alışkanlık olması lazım. İş yapış şeklimiz değişiyor zaten. Tüm sayfalar artık bilmem neyi kullanıyor. Tamam, kabul ettik. Geldik. Ana sayfaya gidiyorum. Araçlar geldi. Tıkladım. Güzel. Fonksiyonelite çalışıyor. Deneyimler. Güzel. Her şey güzel geliyor. Deneyimi paylaş. En azından bir tane sayfayı test edip devam edelim. Araçlara geldim. Evet. Görece daha az şey. Tabii bu kod, yani refaktör konusu çok, nasıl söyleyeyim, sürekli refaktör edebilirsin. Sürekli daha iyiye doğru yakınsayabilirsin ama bir yerde de bırakıyor olmak lazım. Şu anda burada bu refaktör meselesini bırakalım. Dolayısıyla kodumuzun içerisinde hiçbir yerde şey yok artık. Mesela get current user. Şuna tıklıyorum. Bu nereden alıyormuş? Burası neresi? Ha, user service'in içerisindeymişim zaten. Çok güzel. Vallahi gayet bence başarılı. En azından bu işi becerdi. Şimdi en azından şu şey, şurada bir sorun var ya. Sorun ne? Şuradan şu sağ tuş bir inspector'dan bakayım. Şunu da yapmışken düzeltmek istiyorum. Şuraya geldim. Bunun üstünde bir layer var. Ne o peki? Şu ne? Bir anlayayım sorunu önce. Geldim. Şunu bir omit edelim. Bu tuzağa düşmeyelim. Stable 8 diyelim. Kafadan atıyorum. Komponent sanırım. Out buton şurası. Burada bir gariplik var. Kullanıcının adını görüyorum. Neymiş bu peki? Blur 3x large. Tabii şey muhtemelen altta kullandığı şeyle ilgili. Şöyle yapalım. Bu ne? Out buton bilmem ne. Mesela bunu da bilmiyorum nasıl yapıldığını ya. Yani şuradan ekleyince out buton tsx dedim.
tam emin olamıyorum ya. Şimdi diyeceğim buna bir şey parçalayacak burayı. Neyse. Büyüttüğümde problem var mı? Var hep. Şöyle yapacağım. User menüsü user menüsüne üzerine başka bir layer geliyor. Bunları editlemiş. Tamam. Send diyelim. Bakalım becerebilecek mi bunu? Çok belirtiyor. Bu sorun menünün üzerine Z-index sorun olabilir. Aynen. Sorun Z-index sorunu muhtemelen. Out buttons bileşeni inceleme sorunu buldum. Bu bileşen henüz servis paterni. Ne alakası var ya? Aynı zamanda diyor. Kullanacak potansiyel sorunlar var. He, tamam güzel. Servise yazmış fonksiyonlar bak burada kullanıyor şimdi onlar. Güzel. Güya yapmış. Kabul edelim. Gelelim. Yenileyelim. Tüh. Ben şunu stop diyeyim de edit diyemiyorum. Olmadı. Yine menüsüne tıklanmış. Bu çok gıcık bir problem bu arada. Bakalım bunu nasıl çözecek. Yani butonun kendisinde değil de dışarıdaki şeyde sorun olabilir. Yani out butonun içinde değil de belki logout'ta, belki header'da bir anormallik var. Bir daha denesin. Çok uzatmayacağım mevzuyu. Bakalım becerelim. Stop propagation falan dedi ki kabul et diyelim. Olmadı. Dediğim gibi bu gıcık bir problem. Tamam. Şu yaptıklarını geri almak istiyorum şimdi. Nasıl alabilirim? Onu bilmiyorum. Şuna reject diyeyim. Şuna reject diyelim. Şuna reject diyelim. Gördüğünüz gibi ortalık çok karışmış. Reject dedik yine. Şöyle bir kaydedelim. Her şeyi deniyor kardeşim. Stop propagation. Zartır zur. Tamam. Bu videoda böyle bir video olsun. Dediğim gibi bir sonraki videoda şu eksik sayfaları yaparız. Ben şu şeyi fixlerim sorunu. Bir cilalarız sağını solunu mümkün mertebe. Sonrasında da konuyu bitiririz ve deneyimlerimi sizlerle aktarmaya çalışırım. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.